Osmanlı'da zaman zaman zenginliği yüzünden padişahları bile tedirgin eden aileler oldu. Bu konuda biraz düşününce aklıma Yahudi bir aile olabileceği geldi, fakat araştırmaya başlayınca gerçeklerin çok daha şaşırtıcı olduğunu gördüm. Bu videoda Osmanlı hanedanının servetine ulaşmayı başarmış bir aileyi tanıyacağız. Öncelikle Osmanlı'da tarihe zenginlikleriyle geçmiş diğer 3 aileyi göreceğiz. Sonrasında bu videonun konusu olan aileyi ve nasıl zengin olduklarını öğrendikten sonra tüm servetlerini kaybetmelerine neden olan 1453 yılındaki olayı detaylarıyla anlatacağım. 3 numara Kara Osmanoğulları. Bu aileye hepinizin bildiği ünlü bir yazar ve Cumhuriyet sonrası çok partili siyasi hayatta yer almış bir isim de mensuptu. Bu isimleri öğrenmeden önce nasıl zengin olduklarına bakalım. Kara Osmanoğulları 17. yüzyıldan itibaren Akhisar, Manisa ve çevresinden başlayarak zamanla tüm Ege bölgesi üzerinde hakimiyet kurmuş en önemli ayan ailelerinden biriydi. Osmanlı'da ayanlar bulundukları bölgelerde asayişi sağlar, devlet adına vergi toplanmasına yardım eder ve gerektiğinde asker gönderirlerdi. Yani kısaca devlet ile halk arasında aracı rolündelerdi. Ailenin tarih sahnesine ilk çıkışında yerleşik hayata geçmeden önce bir miktar haramilik, yani eşkıyalık yaptıkları yönünde bilgiler mevcut, fakat ailenin kurucusu Kara Osman Ağa 1683 Viyana bozgunu sonrası ordudan kaçanların mallarına devlet adına el koymakla görevlendirilmiş, bu görev sırasında edindiği yetki ve kaynaklar onu aşırı derecede zenginleştirmişti. Zamanla bu birikim, iltizam, malikane sözleşmeleri, tefecilik ve Avrupalı tüccarlarla yapılan ticari aracılıklar ile katlanarak büyümüştür. Ömür boyu vergi toplama hakkı tanıyan malikane sistemi, ailenin ekonomik gücünün kalıcı hale gelmesini sağlamış, bunun yanı sıra Manisa bölgesinin jeopolitik konumu, ailenin Batı dünyasıyla ticaretin merkezi olan İzmir'in liman kısımlarına hakim olmasını sağlayarak o bölgede Avrupalı tüccarlar ile yerel tüccarlar arasında arabuluculuk yapmalarını sağlamıştır. Yine bu bölgelerde işlettikleri hanlar da büyük bir gelir kaynağı oluşturdu. Bu işlerin dışında edindikleri verimli topraklarda üretim yaptıkları ve lojistik faaliyetlerinde bulundukları bilinmekteydi. Zamanla ekonomik güçleri o kadar artmış ki sadece üretimden değil, paranın kendisinden de kazanç sağlamaya başlamışlar. Bölge halkına maddi yardımlarda bulunmuşlar ve bazı kaynaklarda belirtildiğine göre tefecilik gibi faaliyetlerle sermayelerini işletmişlerdir. 1766 yılında ailenin varlıkları tespit edildiğinde birçok köyün iltizamının ellerinde olduğu, 5 büyük devasa çiftliğe ve 800'den fazla gayrimenkule sahip oldukları kayıtlara geçmiştir. Bu zenginlik zaman zaman padişahları tedirgin etmiş, en sonunda 2. Mahmud'un merkezi otoriteyi güçlendirme politikaları sonucunda 19. yüzyılın ortalarından itibaren ailenin ayanlık statüsü sona ermiş ve aile fertleri vali, kaymakam gibi devlet memuru haline gelmişlerdir. Güçleri azalmasına rağmen aileden Cumhuriyet döneminde de önemli isimler çıktı. Bunların en bilineni ünlü yazar ve diplomat Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur. Ayrıca siyasi hayatta yer almış, Demokrat Parti kurucularından Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu da bu ailedendir. 3 numara olmalarına rağmen bu ailenin zenginliği bile hayrete düşürüyor, fakat 1. ailenin servetinin yanında devede kulak kılıyor. Şimdi sırada 2. numara var, Sokullu ailesi. Sokullu'nun serveti devletin en parlak döneminde ulaştığı devasa boyutlarla dikkat çekmiş ve bazı tahminlere göre toplamda 18 milyon duka altını gibi astronomik bir rakama ulaşmıştı. Sadece paşanın kendisine tahsis edilen ziyametlerden, yani devlet tarafından verilen toprak gelirlerinden elde ettiği yıllık kazancın yaklaşık 80 milyon akçe olduğu belirtilmektedir. Sokollu, yalnızca devletten gelen dirliklerle yetinmemiş birçok köye ve işletmek üzere liman gibi farklı ticari yatırımlara sahip olmuştu. Sokollu Mehmet Paşa'nın bu zenginliği, imparatorluk hazinesinin yanında adeta ikinci bir yedek hazine gibi işlev görmüş. Peki Sokollu nasıl oldu da Bosna'nın basit bir köyünden çıkıp böylesine büyük bir servet yaratabildi? Bu sorunun cevabını ve Sokullu'nun perde arkasından devleti nasıl idare ettiğini sağ üstteki videoya tıklayarak öğrenebilirsiniz. O yüzden Sokollu kısmı bu kadar yeterli. Geçelim 1 numaralı aileye. Köprülü ailesi. Köprülü ailesinin yükselişi 1656 yılında Köprülü Mehmet Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesiyle başladı. Köprülüler göreve gelmeden önce Osmanlı Devleti tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşamaktaydı. 4. Mehmet 7 yaşında tahta çıkmış, yönetim babaannesi Kösem Sultan ve annesi Hatice Turhan Sultan çekişmelerine kalmıştı. Sadrazamlar çok sık değişiyor, bazıları sadece birkaç saat görevde kalabiliyordu.
Sarayda durumlar bu haldeyken halkta da büyük bir huzursuzluk hakimdi. Yeniçeriler ve sipahiler sık sık isyan ediyor, Anadolu Celali isyanlarıyla sarsılıyordu. Ayrıca Venedik donanması Çanakkale Boğazı'nı abluk altına alarak İstanbul'a gıda akışını kesmiş, halk açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Osmanlı böyle bir buhran içindeyken Köprülü Mehmet Paşa 80 yaşında şartlı olarak sadrazamlığı kabul etti. Paşa, işine kimsenin karışmamasını ve tam yetki verilmesini isteyerek devlet otoritesini sert bir şekilde yeniden tesis etti. Böylelikle Osmanlı'nın ikinci yükseliş, bir diğer adıyla Köprülüler dönemini başlattı. Bu dönemde Mehmet Paşa'dan sonra oğulları Fazıl Ahmet Paşa ve Fazıl Mustafa Paşa, Köprülü isminin gücünden yararlanarak sadrazamlık yaptılar. Fakat Mehmet Paşa'nın damadı olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, sadrazamlık mevkiinde bulunduğu dönemde büyük bir hata yaptı. Padişahın bile haberi olmadan 2. Viyana kuşatmasına kalkışıp yenilerek ileri tarihlerde yaşanacak olan yenilgilerin kapısını aralamış oldu. Bu olayla birlikte Köprülü devri bitmiş, ailenin gücü azalmaya başlamıştı. Gücü azaldı dediğime bakmayın, zaten bu dönemde zenginliklerinin temellerini atmışlardı. Köprülüler stratejik yerlerin fethinde gösterdikleri başarılar nedeniyle buralarda geniş araziler, köyler ve dükkanlar üzerinde kılıç hakkı olarak mülkiyet elde ettiler. Sahip oldukları bu araziler üzerine gelir getirici devasa yapılar inşa ederek imparatorluğun en büyük kira geliri ağlarından birini kurdular. Toplam 132 köy, 108 mezraa, 12 yayla ve 3 büyük çiftliğin geliri ve ayrıca İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin kalbinde yer alan 675 dükkan, 15 büyük han, 77 bedesten içi dükkan ve 2 dev bedesten ailenin kira gelirlerini oluşturuyordu. Tüm bu serveti padişahtan korumak içinse vakıflar kurmuşlardı. Bu sayede aile üyeleri bu devasa gelirlerden ölünceye kadar yüksek maaşlar almaya devam ettiler. Osmanlı'daki zengin aileler bu şekildeydi. Tüm bu aileler devlet içinde büyük servetlere ve nüfuza sahip olsalar da videomuz konusu olan Çandarlı ailesi kadar etkili değillerdi. Fakat Çandarlı ailesinin nasıl zengin olduklarından ziyade 1453 yılında yıkılmalarına neden olan olaylar daha dikkat çekici. Fakat önce nasıl zengin olduklarını öğrenelim. Çandarlı ailesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve yükseliş dönemlerinde devletin adeta ikinci hanedanı olarak kabul edilmiş, bürokratik ve ekonomik gücü ellerinde toplayarak muazzam bir nüfus kazanmışlardı. Ailenin bu denli zenginleşmesi ve güçlenmesi, sadece devlet makamlarında bulunmalarından değil, aynı zamanda ordu, hukuk ve maliye gibi devletin temel kurumlarını bizzat kuran devlet aklı olmalarından kaynaklanmaktaydı. Ailenin devlet sahasındaki ilk ve en önemli kurucu figürü Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa'dır. Kara Halil, medrese eğitimi almış yüksek bir hukukçu ve Anadolu'da o dönem çok güçlü olan ahilik teşkilatına mensuptu. Aynı zamanda Osmanlı'nın manevi kurucusu sayılan Şeyh Edebali ile bacanaktı. Orhan Gazi döneminde Bilecik, İznik ve Bursa kadılığı görevlerini yürütmüş, bu hizmetlerde bulunduğu sırada beyliğin ilk askeri teşkilatı olan Yaya ve Müsellim Teşkilatı'nı kurarak aşiret kuvvetlerinden muntazam askeri teşkilata doğru bir adım atılmasını sağlamıştır. Ayrıca devleti bir asır boyunca ayakta tutacak olan Yeniçeri Ocağı'nı ve Hristiyan çocukların eğitilmesine dayanan devşirme sistemini bizzat kendisi kurdu. Bunlarla yetinmeyip devletin ilk kazaskeri yani askeri yargıcı olmuş, Osmanlı Maliye Teşkilatı'nı düzenlemiş ve Selçuklu'daki toprak sistemini Osmanlı'ya özgü tımar sistemi haline getirerek mülkiyet rejimini kurumsallaştırmıştır. 1364 yılında 1. Murat döneminde vezir olmuş ve bu tarihten itibaren yaklaşık 100 yıl boyunca ailenin fertleri sadrazamlık makamını neredeyse kesintisiz bir şekilde ellerinde tutmuşlardır. Elde ettikleri muhteşem servetin önemli bir nedeni bu kadar uzun bir süre sadrazamlık gibi bir mevkiide bulunmalarıydı. Özellikle Kara Halil Paşa'dan sonra sadrazamlığa geçen Çandarlı Ali Paşa döneminde servetlerinin Osmanlı hanedanının servetine eşdeğer hale geldiği ifade edilir. Bu dönemde o kadar güçlenmişlerdir ki Kosova Meydan Muharebesi de 1. Murat öldükten sonra Yıldırım Bayezid'i tahta çıkaran Çandarlı Ali Paşa olmuştur. Yani bu tarz taht değişimlerine bile yön verebilecek kadar kuvvetlilerdi. Ta ki Çandarlı Halil Paşa'ya kadar. Çandarlı ailesi Halil Paşa dönemine kadar 20.000'in aşkın köy ve çiftliğe ek olarak gümrük gelirleri, Tuzlalar ve Kastamonu bakır madenleri gibi karlı devlet kaynaklarının işletilmesini yöneterek büyük kazançlar elde ettiler. Servetlerini belirten net sayılar pek olmasa da 1444'te esir düşen Mahmud Çelebi için 70.000 duka altını gibi muazzam bir fidyeyi düşünmeden ödemelerinden yola çıkarak büyüklüğü hakkında tahminlerde bulunabiliriz. Şöyle bir hesaplama yapalım. 1 duka altın yaklaşık 3,5 gram, yani 70.000 duka altını 245 bin gram altın yapar. Gram altın videoyu yaptığım zamanlarda 5.900 ila 6.000 civarında. Biz düz hesap 6.000 Türk lirası olarak alalım.
Bununla da 245 bin çarparsak toplam 1 milyar 470 milyon Türk lirası yapıyor. Anlayacağınız adamlarda para gibiydi. Peki ne oldu da böylesine güçlü nüfuzlu aile bir anda gücünü kaybetti? Öncelikle bunun için Fatih Sultan Mehmet'in 1444'teki ilk saltanatına gitmemiz lazım. Sultan II. Murat tahtı 12 yaşındaki oğlu Mehmet'e bıraktığında Çandarlı Halil Paşa bu durumun devleti riske attığını düşünüyor ve genç padişahın yetersiz olduğuna inanıyordu. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in lalası Zağnos Paşa gibi güçlü isimlerden dolayı II. Murat dönemindeki gibi serbest hareket edemediğinden devlet yönetimine etkisi epey azalmıştı. Bu sırada sarayda yaşanan bu kargaşadan faydalanan Haçlılar yeni bir sefer hazırlığı yapmışlar. Çandarlı Halil Paşa bu seferi kullanarak II. Murad'ın tekrar tahta çıkmasını sağlamış ve Fatih'i adeta bir yumuşak darbe ile Manisa'ya göndermişti. II. Murad bir süre sonra tekrar saltanattan çekilerek Manisa'ya gidip şehzadesini ikinci defa hükümdar yaptı. Bundan birkaç ay sonra ise Edirne yangını ve Yeniçerilerin ayaklanmaları meydana geldi. Bu olaylar karşısında tahta tekrar çıkmak isteyen II. Murad, Çandarlı Halil Paşa'nın yardımıyla tekrar tahta çıktı. Genç Mehmet, otoritesine vurulan bu darbeleri ve Çandarlı'nın kendisine karşı tutumunu hiçbir zaman unutmadı, fakat elinde henüz bir şey yapacak kudret yoktu. Ta o zamanlardan başlayan anlaşmazlık havası, İstanbul'un kuşatması zamanında da kendini gösterdi. Uzun yıllar devletin dış politikasını yöneten Halil Paşa, fethin Avrupa'yı birleştireceğinden ve büyük bir Haçlı ordusunun Osmanlı'yı yok edebileceğinden endişe ediyor, Bizans'ı vergiye bağlı tutmanın fetihten daha güvenli bir yol olduğunu savunuyordu. Ona karşılık kuşatma sırasında Fatih'in yanında yer alan Zağnos Paşa ve Şahabettin Paşa gibi devşirme kökenli devlet adamları fethi hararetle savunuyordu. Fethin başarıyla gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan Çandarlı'nın Bizans'la anlaştığı iddiaları ve bu yöndeki kanıt olmayan mektuplar Fatih'in zihnindeki şüpheleri kesinleştirmiş ve Çandarlı Halil Paşa'yı idam ettirmişti. Geride kalan tüm servete de müsaadele usulüyle el koyarak devlet hazinesine geçmesini sağladı. Bu idamın bir başka nedeni de Fatih Sultan Mehmet, devleti gerçek bir imparatorluğa dönüştürmek için padişah otoritesini sarsan her türlü gücü yok etmek istiyordu. Çandarlı ailesi, devlet içinde paralel bir yapı gibi hareket ediyor, kendi atadığı kadılar ve paşalarla muazzam bir nüfuz kullanıyordu. Fatih, bu büyük Türk ailesinin gücünü kırarak, kendisine mutlak sadakatle bağlı devşirme kökenli devlet adamlarını yönetimin merkezine yerleştirmeyi amaçladı. Böylelikle mutlak otoritesini güçlendirmeyi başardı. Fatih Sultan Mehmet'ten sonra tahta geçen II. Bayezid, aileye itibarını tamamen geri verdi ve Halil Paşa'nın küçük oğlu Çandarlı II. İbrahim Paşa, 1498 yılında Vezir-i Azamlık makamına getirildi. Böylece aile, devletin en üst kademesine tekrar tırmanmış olsa da asla eskisi gücüne ve servetine ulaşamadı. YouTube ekrandaki videoyu beğenebileceğini düşünüyor.